Parvus'un gençleri nerede tuttuğunu öğrenebildin mi? Hayır. Adamlara sordum ama kimse bir şey bilmiyor. Parvus'un böyle kanlı bir işi yaptıracağı tek kişi var. Luca Tesso. O gençlerin nerede olduğunu öğrenip sultana söylemeliyiz. Benim anlamadığım, biz şimdi Abdülhamit'le mi işbirliği yapıyoruz? O gençlerin hayatını kurtarmak için herkesle işbirliği yaparım. Ayrıca Abdülhamit bizim samimiyetimize inanacak. Ve Parvus başarısız olduğunda bütün tertip bize geri dönecektir. Hem İngilizlerin hem de Abdülhamit'in itimadını kazanarak çıkacağız bu savaştan. Ama daha da önemlisi gençlerin hayatını kurtaracağız. Ben gelmeseydim ne yapacaktın? Ha? Öldürecek miydin Abdülkadir'i? Birlikte büyüdüğün, kardeşin gibi gördüğün adamı öldürebilecek miydin? Bilmiyorum. Sen sadece onun canına kastetmedin. Kendi canına da kastettin. Şehzadenin odasına girip onu öldürmekle tehdit ettin. Kendimi kaybettim. Abdülkadir'in sana inat Pakize ile evlendiğini düşünüyorsun. Düşünmüyorum. Eminim. Şu an içinde hissettiğin, hiç geçmeyecekmiş gibi gelen o acı var ya. Geçecek. İnan bana geçecek. İlk zamanlar onu düşünmediğin bir an bile olmayacak. Sonra gittikçe azalacak. Bir gün bir bakmışsın hiç aklına bile gelmemiş. O gün de onu hiç düşünmediğin için acı çekeceksin. Kurtuluşum yok işte. Hiç bitmeyecek bu acı. Hep acı çekeceğim. Hayır. Başka bir kadına aşık olacaksın. Ve o kadının aşk dolu bakışlarında kendinle bir kez daha tanışacaksın. Artık bambaşka bir adam olduğunu göreceksin. Ve çektiğin acılar seni o kadının aşık olduğu adam yapacak. Ve kaybettiğin aşkına, çektirdiği acılar için teşekkür edeceksin. İşte o gün geçecek her şey. Bitecek acın. Çopur yok. Şık manol yok. Biz bu kadar yokla neye var diyeceğiz canevşanlar? Elçiye zeval olmaz diye bir kaide vardır bilir misiniz? Bizim bu karşımızdakiler şeref yoksunu. Tek kaideleri kaidesizlik. Paşam, her yere baktık yok. Paşam, çopur geldi. Öldürmüşler. Bahçede duruyor. Kokmuş. Cebinde bunu bulduk paşa. Luka. Yüzükten tanıdım. Paşam ettiği yemini bozmak için bir fedakarlık yapması gerekiyordu. Yapmış. Anlaşıldı Fredo. Kardeşinin canını alacağız. Kızım. Kasaba söyle güzelce yıkasın. Güzel kokular sürüsün. Senin selvi ağaçlarının altına gömülsün. Tamam paşa.
Ay yansın ağlar. Güneş tutulsun. Parladı. Parladı işte. Çalın kılıncı. Oklar gıcırdasın, ay yuka çıksın. Mevla'nın aşkına. Çalın kılıncı. Kafir düşman el amana başlasın. Kaçanı göndermem. Basın kılıncı. Kazanlarda adam kanı kaynasın. Esir etmek yok ha. Vurun kılıncı. Güzel kızım. Babacığım. Maşallah. Çok güzelmiş babacığım. Çok teşekkür ederim. Annenle bugünleri gördük ya kızım. Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür. Bahtiyar ol kızım. Allah Kemalettin'le nikahınızı hayırlı uğurlu etsin. Yemen mıntıkasının en kudretli aşiretinin reisini selamlar. Siz kimsiniz? Bir avukatım. Abdülhamid'e karşı sizin haklarınızı savunmak için İngilizler tarafından vazifelendirildim. Biz Sultan Abdülhamid'le davalık değiliz. Arap misafirperverliğinin meşhur olduğunu duymuştum. Ayakta mı kalacağım? Misafirimiz olursanız oturursunuz. Şimdi anlatın bakalım. İngilizler sizi bana göndererek ne demek istiyor? Size büyük bir destek sunmak istiyorlar. Abdülhamit oğlunu alıkoydu. Diğer aşiret reislerinin çocuklarının da hayatları tehlikede. Abdülhamit sizi yıkacak darbeyi vurduğunda her şey çok geç olmadan İngilizlerle anlaşın. İsyan çıkar. Bir liderlik yapar. Sonra arkasına baktığında kimseyi göremez. Biraz tarih bilen bunu da bilir. Siz merak etmeyin. Sizin de çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz 5 aşiretle İngilizler anlaştılar bile. Onlar da sizin kendilerine liderlik etmenizi istiyorlar. Şimdi oturabilirsiniz. Eğer bu hususta beni ikna ederseniz, teklifinizin bir dostumuz tarafından geldiğini anlayacağız. Daha evvel niyetlenmene rağmen izdivaca şimdi nail olabildin evladım. Ümid ederim ki bu nimetin kadrini bilesin. Zevcen sana bir emanettir. Ona gereken ehemmiyeti göster. Gönlünü kırma. Yarın ahirette o emanetin hesabını vereceğini unutma. Hatice Sultan nerede? Neden gelmedi? Hazırlanıyordu. Gelir birazdan. Dedikoduya mahal vermeyelim. Seniha Sultan. Görüşemedik epey vakittir. Nasılsınız? Mahmut Paşa nasıllar? Çok şükür iyiler. Oğullarınız nasıl? Küçüğünüz okula devam ediyor mu? Ediyor, yakında bitecek inşallah. Çok şükür.
Mahmut Paşam, tavuk budunu yememezlik etmezdiniz. Sayenizde iştahım kaçtı. Bunu sizden hiç beklemezdim Selim Paşa. Hani biz dosttuk? Siz kendinizi benim yerime koysanız Mahmut Paşa. Elinizde benimle ilgili bir belge olsa... devlete teslim etmeniz icap etmez mi? Eğer tereddüdünüz varsa... ben size söyleyeyim. 1 dakika bile beklemeyin derim. Haklısınız Selim Paşam. Lakin bu sadrazamlık makamını benim ne kadar istediğimi de biliyordunuz. Hadi Mahmut Paşam, hadi. Bir tane. Buyurun. Alayım gitsin, dayanamıyorum. Afiyet, sağ olunuz. Afiyet olsun. İçeri girmeme müsaade etmedi paşam. Ne yapacağımı bilemedim. Size haber gönderdim. Yalnız bırak beni, git! Yapmayın böyle sultanım. Dayanamıyorum bu acıya. Ölüyorum. Ölüyorum sanki. En büyük acılar sessiz olanlardır oysa. Sizin acınızın o kadar büyük olmamasına sevindim. Anlamıyor musun? Ölüyorum diyorum. Ama sen nereden anlayacaksın ki? Kimse anlayamaz beni. Anlıyorum sultanım. Hem de çok iyi anlıyorum. Ben de sizin gibi imkansız bir aşka tutuldum. Esiriyim. Lakin ben sizin gibi ağlayıp haykırmıyorum. Aşk ızdırabına gönüllü talip oldum. Bakın, bugün bu odaya kendinizi kapatır, ağlamaya devam ederseniz... ömrünüz boyunca buradan kurtulamayacaksınız. Şimdi ayağa kalkın. Dimdik durun. Ve güneşi bile kıskandıran o gülümseyişinizle düğüne katılın. Şeyh Talip yola geliyor. Bu iyi haber. Lakin yalnız olmadığını da bilmek istiyor. İngilizlerle anlaşan aşiretlerin kimler olduğunu delilleriyle öğrenmeden de böyle bir işe kalkışamayacağını söylüyor. Orası kolay. İngiliz haricesindeki belgeleri hissetmiştim. Hepsi bizde.
Sen o belgeleri Şeyh Talip'e götüreceksin Karasu. Ve onunla anlaşacaksın. Diğer aşiretlerin evlatları öldüğü zaman da Beni Cüşem kabilesinin liderlik ettiği büyük bir isyan başlayacak. Eğer Bel Hanım'a kalsaydı bu iş bu kadar hızlı olur muydu? Sizce? Gidelim. Hatice Sultan. Neredeydin sen? Biraz rahatsızlandım ama şimdi iyiyim. Çok güzel olmuşsun. Sonunda Kemalettin'le evlendin. Karı kocayız artık. Mutluluklar. Haşim evladım, Bel Hanım'a git. Ona olan itimadımızın tükenmek üzere olduğunu söyle. Bir an evvel kayıp olan gençlerin nerede olduğunu öğrensin. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşa, siz de Şeyh Talip'e gidin. Ona Emirül Müminine itaatin ne olduğunu hatırlatın. Sabrımızı sınamasın. Emredersiniz hünkâr. Bizi günlerdir burada bekletiyorsunuz. Rehin mi aldınız? Size güvenmiyoruz artık. Bunlar sizin hayatınızı kurtaracak biletler. Selanik'e tren biletleri. Trenle Selanik'e gideceksiniz. Orada bir gemi sizi bekliyor olacak. Abdülhamit'ten kaçacaksınız. Bizi rehin almış gibi bir yere kapatıyorsunuz ve bu söylediklerinize inanmamızı bekliyorsunuz. Pekala. İnanmayın. İnanmayın ve çıkın gidin. Sizi zorla tutmuyorum. Ama Abdülhamid'in hafiyelerine yem olacaksınız. Sonunuz boğdurulmuş cesedinizin boğazda çıktığı bir geziyle olacak. Denemekten zarar gelmez. Doğruyu söylüyor olabilir. Alim'i tutukladılar. Akıbeti belli değil. Gidelim.
Burada böyle saklanacak mıyız? Tabii ki saklanmayacağız. Fehim Paşa gelecek daha. Bizi burada bulamaz. Gidip nerede olduğumu söyleyeceksin. Kapıdan girdiğim anda öldürür beni. Merak etme. Seni dinlemek isteyecektir. İyi ya. Önce dinleyip sonra öldürür. Eğer oğlunu rehin aldığını, bütün bu işleri bu yüzden yaptığını ve nerede olduğunu söylersen... öldürmez Manol. Anladım. İyi ya. Ne duruyorsun? Git ve onları ormana çek. Silah kalsın. Selamun aleyküm. Aleykümselam. İslam halifesi Abdülhamit Han adına geliyor. Şeyh Talib'e geldiğimi haber verin. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Size hünkârımızın davetini yinelemeye geldim. Buyurun beraber gidelim. Cevabımızın değişmesi için bir değişiklik mi oldu ki davetinize icabet edelim? Allah Resulü Habeşli bir köle olsa da hükümdarınıza itaat edin buyuruyorlar. Ne vakittir peygamber sözünü geri bırakıyorsunuz? Hükümdar zulmetmeye başladığından beri. Son sözünüz bu mudur? Evet. Oturmamın bir mahsuru yok sanırım. Eğer istediğimiz vesikaları bize getirdiyseniz mahsuru yok. Misafirimsiniz. Bunlar İngiliz hariciyesiyle anlaşan Arap aşiretlerinin listesi. Hepsi de sizi lider olarak görmek istiyor. Demek öyle. Abdülhamit'e karşı isyan başlattığımızda silaha ve paraya da ihtiyacımız olacak. Onlar mesele değil. Hepsi sağlanacak. Ya oğlum? Abdülhamit'in elinde. O en kolayı. Abdülhamid'e gidip af dilerseniz, isyana karışmadığınıza dair yemin ederseniz, oğlunuzu size verecektir. Ayrıca Abdülhamid diğer şeyhlerin evlatlarını da öldürtmeyi tertipliyor. Bu haber yayıldığı vakit bütün Arap coğrafyasından destek göreceksiniz. İşte o vakit herkes sizin mücadelenizde ne kadar haklı olduğunuzu anlayacak. Güzel kızım benim. Anneciğim, İnşallah çok mutlu olursun güzel kızım. olacağım.
Bu hayatta en çok istediğim şeydi Kemalettin'le evlenmek. İlk fırsatta Kemalettin Paşa ile bir seyahate çıkın. İnsan seyahatte baş başayken daha iyi tanıyor zevcini. Öyle ya. Hatice Sultan da Vasfi Efendi ile o kasabadan döndükten sonra aynı şeyi söylemişti. Naime'nin mutsuz olmasına imkan yok ki. Abdülkadir'i de seni de mutsuz eden ne varsa Bidar kadın onu ortadan kaldıracaktır eminim. Paşam, çocuklar söyledi. Şık Manol dışarıdaymış. Sen ortalarda görünme. Abo içeriye alsın. Üzerini arayın. Tamam paşam. Paşam. Ben bir söz verdim. Sana kendi mezarını kazdıracağım diye. Şimdi bana öyle bir şey söyle ki sevgilim. Buradan iki ayağın üstüne çıkabil. Affedin paşam. Af mevsimi kapandı Manol. Palamut avlıyoruz. Konuş. Paşam. Oğlumu kaçırdı. Elinden alamadım. Ama şimdi bir fırsat buldum. Luka kaçtı. Saklanıyor. Ben de fırsattan istifade aramızdaki her şeyi düzeltmek için bir imkan yakaladım. Bana Luka'nın yerini söyle sevgilim. Memnuniyetle. Kağıthane sırtlarında bir dağ evinde kalıyor. Ormanın içinde. Çıkabilirsin. Bizi dışarıda bekle. Yalnız sana yemin ediyorum. Eğer bunun da altından bir namertlik çıkarsa kazacak mezarın da olmaz. Merak etmeyin paşam. Luka soysuzundan kurtulmayı ben de çok istiyorum. Lakin onu ortadan kaldırmadan önce oğlumun yerini öğrenmelisiniz. Canefşanlar. Hazırlanın. Ava çıkıyoruz. Yiğit Efendi. Sen nerelerdesin? Öyle mi dersin Meyit Efendi? Öyle paşam. Biz ava çıkıyoruz. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. O iş tamam. Kabul etti mi? İngilizlerle anlaşan Arap aşiretlerini gördüğünde kabul etti. Artık o kendisini Arap isyanının lideri sanıyor. Güzel. Nereye? Gençlerin tren yolculuğu sırasında bomba ile öldürüldüğünü duyduğunda Abdülhamid'in yanında olmak istiyorum. Onun durduramayacağı Arap isyanı karşısında çaresizliğinin ilk dakikalarını görmek istiyorum. Sultanımızın sabrı tükenmek üzere.
Gençlerle ilgili herhangi bir malumat alamadık. O kadar üzülüyorum ki Haşim Efendi. Birilerinin kanlı tertipleriyle acı devşirip güçlenmesini istemiyorum. Böyle bir dünya istemiyorum. Ya ne istiyorsunuz? Gençlerin ve çocukların yaşamasını istiyorum. Ama o gençlerin nerede olduğunu bile öğrenemedik. Sanırım ben öğrendim. Nasıl? Parvus 11 bilet kestirmiş. Selanik trenine. Bu o gençlerin sayısı kadar. Evet. Onları trende mi öldürecek? Mariköy'de bomba ile. Luca Testo'nun bir adamını görevlendirmiş bu iş için. Haşim Efendi, konuşulanları duydunuz. Lütfen gidip hemen bunları sultana anlatın. Hadi gidiyoruz. Nereye? O gençlerin hayatını Abdülhamit'ten önce ben kurtaracağım. Neden? Gençleri trenden bir durak önce indireceğim. Ardından onları bomba düzeneğinin olduğu yere götüreceğim. Ve Abdülhamit'in onların hayatına kastederken Gertrud Bel'in onların hayatını kurtardığına inandıracaksınız. Ben müsaadenizle odama çekileceğim. Biraz yorgun hissediyorum da. Tabii git dinlen kızım. İnşallah düzelirsin. Sultanım, Söyle Zülfet. Naime Sultan ve şehzademizin hayrına payitahta dağıtılmasını istediğiniz şekerler, yemekler dağıtılmış. Ahalimiz ziyadesiyle memnun kalmışlar. Âlâ. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Sağ olun. Kendiniz için de dağıtsaydınız ya. Nihayet amacınıza ulaştınız. 2 evladınızı da istediğiniz kişilerle evlendirdiniz. Sizin de ağzınızdan bir hayırlı olsun duyamadık Seniha Sultan. Yeğenlerinizin izdivacından mutsuz gibisiniz. Ben sadece onların mutsuz olmasından endişeliyim, o kadar. Gitmeden alasmarlık demek istedim. Kızım, Efsun Hanım'a bir araba hazırlansın hemen. Siz de buyurun, şöyle biraz istirahat edin. Arabanız hemen hazır olur. Efsun Hanım, ne vakit isterseniz kardeşinizi gelip burada ziyaret edebilirsiniz. Sağ olun sultanım. Lakin kardeşinizi çok sık ziyaret ederseniz saraya alışması vakit alır. Pakize'nin sizi çağırmasını beklemeniz onun için daha münasip olur. Hünkârım, Talip Efendi oğlunu görmeden gelmeyeceğini, konuşmayacağını söylüyor. Halifesine olan inancını yitirmiş anlaşılan. Ona götürün. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım bir de Haşim Efendi geldiler. Gelsin. Buyurun. Bel Hanım'dan bir havadis var mı evladım? Var hünkârım. Parvus gençleri Selanik'e gönderiyormuş. Yolda bombalı bir suikast kurup hepsini öldürecekmiş. Nerede olduğunu öğrendiniz mi? Mariköy civarında.
sen mecbur ettin. Pakize'yi benim kadar sevemezsin. Pakize'ye her baktığında beni göreceksin. Said Paşa, devletin vaziyeti ortada. Şu an sizden daha iyi bir sadrazam tercihi yapamıyorum. Kat'i rical. Devlet adamlarımızın iyileri vefat ettiler. Diğerleri tek tek gözümüzden düştü. Zaman zorlu. Düşman caydırıcı tekliflerle geliyor. Yetenekli paşalarımız hırslarına yenilmiş. Hırslarına yenilmeyenlerse liyakat sahibi değiller. Biz isteriz ki sadrazam mührünü liyakat sahibi birisine verelim. Hünkârım, bizim de hatalarımız oldu. Lakin devletimizin ikbalini ve izzetini hep önde tuttuk. Zarar gelsin istemeyiz. O halde sadaret mührünü kabul ediniz. Bu bir emir mi hünkârım? Emir. Emriniz başım üstüne. Beni bu şekilde tekrar lütuflandırdığınız için müteşekkirim. Sizden hem sizin hem devletimizin hem de benim iyiliğim için bir ricam olacak hünkârım. Buyurun paşa. Üzerinizde çok yük var hünkârım. Babali çok uzun vakittir hantal, çalışmıyor. Üzerinizden yük almıyor. Hem kabinemi kurarken hem de siyasi meselelerde üzerinizdeki yükü almak isterim. Tabii müsaadeniz olursa. Memnun oluruz paşa. O halde sadaret mührünün emin ellerde olduğuna kani olabilirsiniz hünkârım. Şevketli, mehabetli, şehametli, kudretli, Padişahı Alem Bena Hazretleri sağ olsun. Hak Sübhanehu ve Teala vücudu humayunların hatalardan masum ve mahfuz eyleyip seriri saltanat aliyelerinde daim ve müstedam eyle. Amin ya mu'in. Allah vazifenizi hayırlı kılsın. Sadrazam Said Paşa Hazretleri. Amin hünkârım, amin. Ömrünüz uzun olsun. Bozuk bir pusula olma da sevgilim. Ne olursan ol. Evet Manolcuğum. Ne tarafta? Bu taraftan paşam. Evet canefşanlar. Ecel bize gelmez. Biz ecele gideriz. Biz adımımızı atarız, namımız arkamızdan gelir. Bu çoluk çocuğa musallat olmuş kahpelere cehennem olup yağmak haktır. Vallahi haktır, billahi haktır. Evet sevgilim. Kalleş kalleşliğinden ne vakit vazgeçer? Toprağın altına girince Manol, toprağın altına girince. Fehim Paşa! Sicilyalı pususundan bugüne kadar kurtulan kaçan olmadı. Teslim ol da boşa kurşun yakmayalım. Sesini duymak ne büyük bir bahtiyarlık sevgilim, ne büyük bir bahtiyarlık! Yemin olsun Manol, sana rahat ölüm yok, yemin olsun.
Arabanız birazdan hazır olur efendim. Müsaadenizle. Hünkârımız bu Arap atını yeni getirdi şehzade. Güzelmiş. Askerler talim mi yapıyor? Evet şehzade. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sadece korktum.